Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakacağız. Bu videonun hemen akabinde platin, paladyum, Brent petrol analizi de gelecek. Geçtiğimiz hafta bir grip geçirdim, o yüzden bir hafta video çekemedim. Fakat bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Analizleri de mümkün olduğunca daha erken saatlere almaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir gümüşle başlayalım. Gümüşte ne demiştik? Şu yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda direnç olarak 23.67, 23.54 bölgesini takip ediyorduk. Aşağıda da destek olarak 22-21-80 destek bölgemiz vardı. Bu yatay bant kırılmadığı sürece yön netleştiremeyiz demiştik. Bu yatay bant içinde aynı zamanda bir üçgen formasyonu da oluşmuştu. Burada şu uyarıyı yapmıştım. Bakın bu üçgenin desteği kırılabilir. Fakat bu bir fake kırılım olarak kalma ihtimali var. Kurumsallar bunu bir likitte tuzağı olarak kullanıp burada alıma geçebilirler demiştik en son. Ve geçtiğimiz hafta bu alımların geldiğini gördük fakat yukarıda da gene direnç bölgesinde takılmış durumda. Buradan tekrar bir satış alıyoruz. Dolayısıyla aslında bir haftada değişen hiçbir şey yok. Şu geniş yatay bant içinde kararsız bir süreç devam etmekte. Aşağıda 21.80 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyoruz. Yukarıda da 23.67 geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemediğimiz bir süreç yaşanmakta. Bu yatay bandın kırılımına göre önümüzdeki süreçte yön netleşecektir. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da gene hatırlarsanız ons gümüşe bakalım. 21.80 kırılmadığı takdirde şuradaki 2000 dolar altındaki hareketlerin fake olabileceğinden bahsetmiştik. 21.80'i gümüşün destek olarak çalıştırmasıyla altında da bu tarz bir hareketin fake olduğu ve tekrar alıma geçildiği bir süreç yaşanıyor. Fakat burada bakın altının direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz yukarıda 2060 var. 2060'a kadar ulaşamamış durumda. Fakat bu tabi gene altının güçsüz durduğu anlamına gelmiyor. Bakın burada bir ABC yükselişimiz vardı. Gümüşte de benzer bir hareket yaşanmıştı ve şu an fiyatladığı yer gümüşün B dalgasının bakın şu B düşüşünün destek bölgesini fiyatlayıp yükselişine geçti. Ancak altına dönüp baktığımızda bu B dalgasından oldukça yukarıda fiyatlıyor. Dolayısıyla şu düşüş sürecinde altın daha zayıf düşüşler yaptığı için şu an tepkileri de daha zayıf görülebilir. Burada açıkçası şu düşüş trendimiz var. Bu direncin kırılması alımların güçlendiğini bize gösterse de 2060 geçilmeden şu bölgede bir fake hareket yaşanabilir. O nedenle 2060'ın geçildiğini görmemiz gerekiyor yükselişler için. Destek olarak baktığımız zaman da yaşanan şu son düşüşün bakın şu fitil boyu bizim için önemli olacak. 1987-1984 bölgesini takip ediyor olacağız. Ancak gene ben burada bu 2000 dolar altındaki hareketlerin kalıcı olması için gümüşün takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 21.80 gümüşte kırılmadığı sürece altındaki olası geri çekilmelerde fake olacaktır. Gene altın yatırımcısının gümüşü yakından takip etmesi gereken bir süreçteyiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek bu hareketleri daha net görebileceğiz. Bakın burada düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bir hareket oluşmuş durumda. Ancak tabi burada yukarıda şu son tepemizin geçilmemesi gerekiyor. Bakın 90-44-90-65 üstüne atmaması gerekiyor rasyonun. Rasyonun bu bölgeye kadar ulaşması bile aslında altın ve gümüşteki o yükseliş sürecinin devam etmeyeceğini bize gösterir. Çünkü burada bir arz talep dengelenmesi oluştu deriz ve bu da altın ve gümüşteki o yatay bandın teyidi anlamına gelecek. Ancak rasyonun şu bir önceki tepenin altında bir tepe oluşturup satışa geçmesi bir önceki dibin kırılacağının bir öncü habercisi olacaktır. Bu sayede de altın ve gümüşte artık o dirençlerin kırıldığı bir süreci takip ederiz. O nedenle rasyodan takip edenler yukarıda 90-65-90-44'e çok yakından takip etmeli. Eğer rasyo bu bölgeye ulaşıyorsa bu yatay bandın teyidi, bu bölgenin üstündeki hareketlerse tam tersi altın ve gümüşte satışların tekrar başladığı bir süreci gösterir. Ancak şu an için baktığımızda görünümün pozitif olduğunu altın ve gümüş için söyleyebiliriz. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.